ayrılıyoruz. Küçük Doris arkadan gelecek çünkü bağladığımız yerde inbinde kolay oluyor orada olmaması. İskeleler yüksek kalıyor. Benim inme platformum alçak. Emborios'a hoşça kal diyoruz. Güzel geçti. 2 güzel yemek yedik. Tatlı, hoş bir kasaba. 9 mil civarı yolumuz var. Leros Adası'nın Lakki limanına gireceğiz. Ana limana. Bakalım. Hemen Kalymnos'un dibinde sayılır yani, sanki birleşik gibi. Çok küçük bir ayrımla ayrılıyor iki ada birbirinden. Burası sadece ayıran yer. 2 gündür 30-35 knot olan havanın birazcık durulmasını bekledik. Kalymnos'ta. Yeni Lakki'ye doğru geliyoruz. Lakki Leros'un ana limanı. Yine de hava tam durulmuş değil, gördüğünüz gibi. Şu model ilerliyoruz. İleryoz'un tam girişindeyiz. Eskiden İleryoz Adası deniyormuş buraya. Artemis'in adası aslında. Öyle biliniyormuş Antik Yunan'da. Leros merkezi orası. Çok büyükmüş bu Lakki. Bayağı geniş bir koy. Körfez bile diyebilirim yani neredeyse. Bu tarafta sahiller var. Alarga'da kalabiliyorsun demek ki. Liman tam karşımızda. Bu adada zamanında akıl hastaneleri ve cezaevleri çokmuş. Yunanistan'ın cezaevleri hep burada oluyormuş genelde. İtalyan zulmü zamanında adaları olan Mussolini çok seviyormuş bu adayı. Mussolini'nin yazlığı varmış burada. İtalyanlardan çok çekmişler biliyorsunuz adalar. Lakki Marina. Kanal 11'den ulaşabiliyorsunuz. Bu daha şehir merkezinde gözüküyor. Bir de size şöyle göstereyim. Sağ tarafta var Leros Marina. O da Kanal 10'dan ulaşılıyormuş. Biraz daha uzak gözüküyor. Leros'a koyduk. Leros'ta Lakki Marina'ya koyduk teknemizi. Burası fena değil. Tonoz var burada. Demir atılmıyor. Zaten çok derin. Demir atılsa problem olur. Şimdi gözükmüyor aşağısı ama bayağı derin. Hemen şurada bir limanı var. Leon limanı diyor. Adanın körfezi de büyük. Bakalım neler var, göreceğiz yavaş yavaş. 1. yüzyıl Avrupa Birliği. Yani köy köydür yani. Eşek olur köyde. Bu da gayet normal. Şimdi Port Polis'te girişimizi yaptık. Her adaya geldiğinde böyle bir giriş yapman gerekiyor. Transitlo'a giriş basılıyor. Herhangi bir ücreti falan yok. Sonra bir de çıkarken de çıkış basılıyor. Şimdi marinaya gideceğim. Marinanın da ücretini ödeyeceğim öyle. Şu anda Lepida bölgesindeyiz. İtalyanlar burayı savaş üssü olarak kullanmış Lepida bölgesini. Günümüzde de gerçekten hastane yapılmış o binalar. Mussolini'nin yazlığı bu arada. Evet, Mussolini burayı çok seviyormuş. Yazlık yapmış faşist lider. Her yere Art Deco binalarla böyle yapmış yani, her yere döşemiş. Bu arada hemen yanımızda mülteci kampı var. Çok büyük. Gerçek mülteci kampı var. Gerçek mülteciler var. Şu an burası dolu. Mussolini'nin mutfağını görüyorsunuz. Günümüzde burası şey olmuş resmen. Hayvan ve insan tuvaleti şeklinde olmuş. Keçi falan bağlamışlar. Yalnız İtalyanlardan bu kadar nefret ettikleri için mi burayı böyle bırakmışlar? Hani hiç müze gibi bir şey de yapmamışlar. Mülteci kampı yapınca adam böyle bir şey yapmamış. Yemin ederim yani biraz hava karanlık olsa hayatta girmem. 2. Dünya Savaşı. Vay be. Şu anda Playa Castro'dayız. Saat 3 oldu. Ve karşınızda adını okuyamadığım, yani Leros'un güneydeki koyu diyeyim. Karşıdaki de Kalymnos oluyor. Demir yeri baksana, bayağı güzel. Haliyle. Evet, güzele benziyor. Herkes Alarga'ya.
Yukarıdan gördüğümüz Kısra Campos köyü. En güneydeki. Malaga cenneti. Vallahi öyle. Beğendin mi? Mendirek de var. Ha evet, mendirek de var orada. Yine Şamandıra usulü burası. Burası Vrolitos koyu. Evet. Harika bir koymuş burası da. Bu da diyebilirim ki Leros'un doğu tarafındaki koy. Plaj gerçekten güzel. Şöyle çakıllı Konyaaltı gibi. Meydana geldik. Panteli'de. Alinda koyuna bakıyoruz. Ben Kalimnos'tan daha çok beğendim Leros'u. Platanos'ta kaleyi ve yel değirmenlerini görüyorsunuz. Harika gözüküyor. İnsanların çoğu burada. Pandeli Kalesi'ni tam alttan görüyoruz. İnşallah yolla çıkılıyordur yani. Evet Mert, neredesin? Şimdi değirmenlere geldik. Tepede birazcık değirmenler. Bundan 8-10 tane var. İçi etnografya müzesi olarak kullanılıyor. Hemen devamında kale var. Burası eski İtalyan başkenti olduğu için, yani adanın başkenti ve İtalyan ağırlıklı bir Mussolini'nin de yazlık evinin falan olduğu, esirlerin işte kamplarının olduğu bir yer olduğu için, hatta şu an mülteci kampı da var. Devam ediyor yani aslında usul. Buranın mimarisi ve şeyleri biraz farklı, yapısı. Bazı evler İtalyan usulü, bazı kiliseler de öyle gözüküyor. Biraz farklı yani böyle. Tam Yunan değil. Kaleyi göster bize. Kalede hemen arkada. Oraya Tepede çıkacağız. yüksek. Pandeli Kalesi. Gezmek isterseniz sabah ve akşam 6'dan sonra gelebilirsiniz. Kaleden Agia Marina tarafına bakıyoruz. Bu liman ana hidrofoil limanı. Karşıdaki de Alinda koyu. Karşıda Alinda koyu, aynen. Kaleye çıktık. Açık bulduk çok şükür. Burada kalenin Madonna'sı kilisesi var. İkonlarıyla meşhurmuş kendileri. Hadi bay bay. Kaleye girer girmez şu sarımsaklar dikkatimi çekti. Acaba Vampirler. vampirlere karşı mı? Görünüşü. Kalenin içine girdik. Kale büyük ve güzel gözüküyor. İçinde ikonları olan bir kilise var. İkonlarıyla ünlüymüş. Fena değil, gayet güzel gözüküyor. İkonlar. 2 euro. 2 kişi için giriş ücreti aldılar. Kale tabi birkaç yerden deniz manzaralı. Artemis Tapınağı. Daha önce size Leros'un Artemis Adası olarak da bilindiğini söylemiştim. Hatta bu ana tanrıça kültüne o kadar bağlılar ki adada miraslar, mülkler kız çocuklarına intikal ediyormuş. Burası adanın en kuzeyindeki Parteni. Tabi hemen buraya bir şapel yapmayı da ihmal etmemişler. İşte Leros Meydanı'ndayım. Eski İtalyan işgali zamanındaki başkent olan Panteli'de. Hemen arkada belediye binası var.
Benim arkamda. Evet. Burada böyle bir kahvehanecikler var. Zaten meydan buldukları an Hemen kahve yapıyorlar. kahve yapıp oturuyorlar. Çene. Frappe açılıyor. Hemen çene. Burna Körfezi'nde çok ilginç bir şapeldeyiz bakın. Aziz Isidoro şapeli. Şöyle bir yol yapmışlar. Aya Isidoro'ya gidiyoruz. Harika bir gün batıyor. Anlayacağınız üzere batıya doğru bakıyor. Çalkantılı Batı Denizi. Artık akşam saat 10-11 oldu. Bir gece kaldık. Adayı güzel gezdik. İşte Lucky'de kalıyoruz biz. Agia Marina oldu. Orası da bu hidrofoilin falan yani feribotların merkezi. Asıl adanın merkezi gibi. Yarın da şu gözüken küçük ada Arkangelos adasıymış. Ben de hemen şöyle afırıyorum böyle lokal şeyi görünce. İşte ne mesela bilmem ne cruises. Bunlara bakıyorum nereye gidiyor. İşte şuraya oluyor. Onları taklit ediyorum. Çünkü tahminimce en güzel yerlere vuruyor. Şimdi önce Arkangelos'u buradan öğrendim. Şurada küçük bir kayalıklar var. Oraya demirleyebilir miyiz? Bakacağız. Sanırsam şuralar oralar. Ondan sonra da Lipsi'nin bu güneyindeki güzel bir koy var. Ona gitmeyi planlıyorum. Kalabilirsek orada kalacağız. Yoksa merkezine gideceğiz.